Berlin'e geliyorsun, her şey güzel, harika. Yani tarih, müze, savaştan kalıntılar. Hop, ah. Bu ne? Bu ne Allah'ını seversen, bu ne? Merak ettim lan, takip edeceğim. Nereye gidiyor bu? Ya bu borular da hep böyle bak tarihi yerlerden geçiyor. Acaba bunlara tur rehberi niyetine böyle biz aykırı olacağız, farklı olacağız, hipster style olacağız diye tur güzergahını göstermek için mi koydular acaba? Bu gördüğünüz yer Mitte, Berlin'in şehir merkezi olmaya en yakın yeri. Berlin küçük kasabaların birleşiminden oluşan büyük bir kasaba gibi. Yani hani her köşesi ayrı bir güzel. Kreuzberg'e gidiyorsun bambaşka bir şey görüyorsun. Mitte'ye geliyorsun bambaşka bir şey görüyorsun. Büyük mağazalar yok. Bir şeyleri sürekli protesto ediyorlar. Sürekli protesto edecek bir şey yapıyorlar. Her gün onlarca protestoya denk gelebilirsiniz farklı farklı yerlerinde şehrin. Birisi mutlaka sürekli bir şeyleri protesto ediyor. Bu bir kişi oluyor, 10 kişi oluyor, değişiyor. İlginç bir şekilde mesela bu grafiticiler bazen tren istasyonlarında trenin kapısına tahta sıkıştırıp trenin gitmesini engelliyorlar ve treni boyuyorlar. Ve de çok organize çalışıyorlar. Grafitici bir yere grafiti yapmaya karar verdiyse burada durduramazsınız. Belki silebilirsiniz ama durduramazsınız. Evet, evet. Öpüşen amcaların meşhur grafiti. Geldik. Evet, tarihi önemi var. Birkaç duvarı boş bırakmışlar ha. Koşun yetişin. Bunlara çok güzel sanat yapılır. Sanat, sanat, sanat. Daha çok sanat. Duvar git bitmiyor maşallah. Yani çoğu grafitinin bir anlamı var ama mesela ben bununkini anlamadım yani. Sanatçı burada ne anlatmaya çalışmış? Bileniniz varsa beni de aydınlatsın lütfen. Ha bak hazır duvarı görmüşken ne diyeceğim? Ya bunlar zamanında duvarı yaparken bir gece ansızın yapacaklar ya bunlar çak diye. Bu Allah'ın akıllıları duvarın bazı yerlerini yanlış çekmişler. Arada böyle üçgen bir boşluk alan kalmış. Kimseye ait değil. Ondan sonra bizim Osman amca gitmiş oraya ağaç ev dikmiş. Batı tarafından geliyorlar diyorlar ki buraya ev mi yapılır? Oğlum yaptım demiş yani hani tatlış tatlış. İyi kalsın hadi demişler amca sen tatlı bir adama benziyorsun bir şey yapmazsın ama gözümüz üzerinde ha yapmışlar böyle. Gitmişler. Sonra öteki taraftan geliyorlar denetlemeye. Başımıza iş çıkaracaksın diye askerler. Onlara da diyor yavrum yaptım artık yani ahşap ev çoluk çocuk oynasın diye yaptım diyor. Ondan sonra onlar diyor ki olmaz burası karşı tarafa ait zaten yapamazsın buraya hiçbir şey. Amca da durur mu demiş. Ben karşı tarafla anlaştım o zaman problem yok karşı tarafa aitse. Doğu tarafındaki polisler izliyor tabi. Bakıyorlar çok hoşlarına gidiyor. Çünkü Osman amca Batı polisine bela oluyor. Benim arsam burası giremezsiniz diye çok rahatsız oluyorlar. Batı'nın çok rahatsız olduğunu gören Doğu tarafı amca al helali hoş olsun sonuna kadar kullan. Tam yetki veriyor bu sefer. Sırf pisliğine. 4 sene önce Osman amca vefat ediyor. Allah rahmet eylesin. Berlin Belediyesi de diyor ki aha fırsat bu fırsat. Amca gitti artık evi yıkabiliriz. Tam evi yıkacaklar tamam mı bir şey oluyor. Sokağın halkı diyor ki yıkamazsın Osman amcanın ağaç evini. Biz orada partiliyoruz geceleri. Protesto ediyorlar. Protesto yani dediklerine göre gördüklerinin en kalabalıklarından birisi. O kadar seviliyormuş. Hem ev hem Osman amca. Zaten mahallenin sevilen bir insana. Şimdi evi müze yapma kararı almışlar. Şu anda tadilatta. Oğluyla konuştum Osman amcanın. Dedi ki valla tadilatı şimdiye bitirdik ama su vermiyor belediye. Buradan Berlin Belediyesi'ne sesleniyorum. Su lütfen. Ama artık ya bir daha bizi protesto ettirmeyin adamı. Yeter siz de anlayın yani. Bir gururlandım yani Osman amcayla. Gecekondu kültürünü ta savaş zamanı hani buraya getirip kendini sevdirip iki tarafa da onu orada bıraktırmış ya resmen. Oturacak yer arıyorsanız bu arkamdaki meydana gelebilirsiniz. Hem gözünüz gönlünüz de açılır. Bir tarafta dom var. Bir tarafta tarih, bir tarafta müze var çok güzel. Öteki tarafta parlamento binası var. Sanata doyacağınız güzel bir yer. Hazır önünde duruyorken bu gördüğünüz kase olayı büyük olması. Demişler ki biz dünyanın en büyük kasesini yapacağız taştan, yekpare. Yapmışlar. Sonra bunu müzeye sokacakları zaman fark etmişler ki bunu yapan geri zekalılar müzeyi erken bitirmişler sütunlarını. Sonra bakmışlar ki kase müzeye sığmayacağını fark etmişler. Müzeye sığmayacağı için de kaseyi müzenin önüne koymuşlar. Almanların mükemmel planlaması ve mühendislik yeteneği sayesinde müzenin önüne kase koymak zorunda kalmışlar. Müthiş olmuş. Daha sonra bir kere daha yakın zamanda içeri sokmaya çalışmışlar. Demiş ki bir grup Alman mühendis biz bunu sokarız. Biz kendimizi çok geliştirdik. Sokamamışlar. Kırmışlar, ikiye ayırmışlar. Artık dünyanın en büyük yekpare taş kaselerinden birisi de değil. Artık sadece büyük bir kase. Bu da böyle bir bilgi. Berlin'in en güzel yanlarından birisi ne biliyor musunuz? Berlin böyle tam
Arkadaşlarınla her an dışarı çıkıp bir yere bir sandalye atıp bir yeşilliğe çöküp oturabileceğin bir şehir. Piknik yapabileceğin, bir şeyler yiyebileceğin bir yer ve bunu şehrin göbeğinde yapıyorsun. Ve işin ilginci çok kalabalık da değil. Yani hani öyle tıklım tıklım insan yığını da yok burada. Toplu taşımada da o kadar insan yoktu. Toplu taşımada her zaman oturacak bir yer buldum. Daha garibi hiç trafik de görmedim. Burada oturan arkadaşlara sordum. Vallahi bir yıl içerisinde 2 kere falan gördük dediler yani hani. Onda da bir yerde bir konser mi ne varmış, yolları kapatmışlar. Ondan trafik görmüşler. Evet, bu arkamda gördüğünüz küçük kulübede Checkpoint Charlie. Yani buraya bana sorarsanız çok gelmenize gerek yok ama buranın hikayesi güzel. Bu duvardan zengin bir tane adamı geçirmiyorlar, tamam mı? Evrakları mı eksikmiş neymiş artık. Karşıda da operaya gidecekmiş. Bu adama koyuyor operaya gidememek. Gidiyor kendi tarafına şikayet ediyor. Diyor ki duvarı, checkpoint'i kapatmışlar, geçirmiyorlar, böyle şey olmaz, saçmalık. Ondan sonra oraya bir tane askeri birlik yolluyorlar kontrol etsin diye. Yani ne olmuş hakikaten, Checkpoint Charlie'de bir şey mi var, isyan mı var diye. Gidiyor Amerikan askerleri. Ondan sonra bunu gören Rus ordusu da, Sovyet ordusu da diyor ki bu ne lan, adamlar askeri araba getirmişler buraya, ne oluyor lan, dalıyorlar mı acaba bize deyip onlar da bir tane tank getiriyorlar göz korkutmak için. Bu tank getirdiğini gören Amerikan tarafı durur mu? Yapıştırıyor onlar da bir tane. Bir Allah'ın kulunun da aklına gelmiyor konuşmak karşı tarafa, yahu biz ne yapıyoruz diye sormak. Sonra da diyorlar yok efendim 3. Dünya Savaşı burada çıkacaktı. Nükleer savaş olacaktı. Uzaylılar dünyayı ele geçireceklerdi. Böyle de bir hikaye yani. Hani bir tane adamın opera keyfi yüzünden Rusya ve Amerikan orduları birbirine giriyormuş. Girmemiş. Bu. Checkpoint Charlie de küçücük bir yer değil orijinalinde. Bunu öyle anı olsun diye bırakmışlar küçücük. Adam duvar yapmış. Bununla mı durduracak yani hani duvardan geçişler? Böyle mi kontrol edecek? Bilet gişesi mi bu? Ha, şu tepedeki abinin adı da Jeff. Charlie değil. Charlie de askeri isimlendirmede kullanılan işte Alfa, Romeo, Charlie, Delta adlarından birisi. Checkpoint, o yüzden öyle isim vermişler. Charlie değil bu. Jeff. Jeff abi selam ver. Selfie çekiyor. Abi selfie çekiyorum, selam ver. Kiliseden bir tane yaptın anladım da. Aynısından niye bir tane daha yapıyorsun ya? Dedim bunlar niye aynı? Niye 2 tane yapmış bunlar? Yani hani birini büyük yapaydın. Niye 2 tane yapıyorsun karşılıklı bir de garez gibi? Garezmiş gerçekten arkadaşlar. Bu Fransız kilisesi. Bu da Almanlar için yapılan. Demişler ki bunu yapacağız Fransız arkadaşlarımız için. Sonra Berlinliler de demiş ki hani bize. Yani nasıl yani Fransızlara kilise yapılacak, Almanlara yok mu? Skandal olmaz. Sonra demişler ki tamam Almanlara da bir tane yapıyoruz. Almanlar için olan kilise yarım metre uzun tasarlanmış. Neden? Yarım metre uzun oluversin, ne olacak? Bizimki daha uzun diyebilmek için. Başka hiçbir sebebi yok ha. Ondan sonra tam inşaat biterken Fransızlar bunu fark etmiş ve demişler ki ya bizim sembol işte tepedeki yapacağımız o aksesuarda tüy olması lazım tepesinde. Ondan sonra Fransızlar da gitmiş bunun tepesine bir tane tüy dikmişler. Bunun tepesinde tüy yok ama. Ne olmuş tüyle birlikte biliyor musunuz? Fransızların kilisesi Almanların kilisesinden daha uzun olmuş. Berlin'de yapılan Fransızlar ve Almanlar için eşitlik için yapılan kiliselerden Berlinliler çakallık yapıp yarım metre uzun yapmaya çalışırken Fransızlar da en son dakikada tepesine tüy dikmişler ve tüy sayesinde Fransızların kilisesi yarım metre daha uzun olmuş. Alın şimdi bu bilgiyle ne yaparsanız yapın. Arkadaşlar, o boruların nereye gittiğini bulacağım. Daha yukarıya çıktım. Bak, boruları daha yukarıdan görebiliyorum. Al biraz da manzara göstereyim size. Ve tabii ki Almanya'da gezdiğimiz her yerde tadilat var. Çünkü neden olmasın? Yani Avrupa'nın olayı bu, artık alıştım ben. Yani hani her yer sürekli tadilatta. Bir tane müzeyi kapamışlar. Diyor ki 2033'te yenileyip açacağız. 2033 ne oğlum? Ya 2033'e kadar yenisini yaparsın 10 yılda lan müzenin. Meşhur kapıya geldik. Şu tepesinde bir tane at var. Burası Kraliyet döneminde bu kapı barışı simgelemesi için yapılmış. Daha sonra Napolyon burayı fethedip barışın içine barış kalmayınca Napolyon bunu zafer konutu olarak tekrar birazcık şekillendirmiş, yönünü değiştirmiş, bir şeyler yapmış. Üstündeki atı çok beğenmiş atları. Almış onları eve götürmüş. İşte bir süre sonra tekrar savaş kazanıldığı zaman atlar geri alınmış. İşin ilginci yine garezine, işte bu Berlinler sakin duramıyor ya. İlla bir yerden birine bir şeyler sokacaklar, tamam mı? Bu atın tam baktığı yere Fransa konsolosluğu koymuşlar. Ayağını denk al adamın asabını bozma diyor. Sürekli bir gönderme, sürekli bir çaba. Arkadaşlar konuşarak da anlaşabiliriz ya. Bak Charlie'de de olduğu gibi durup dururken saçma sapan konuşmadığınız, iletişim kurmadığınız için savaşa gidiyorsunuz. Bu Avrupalılar niye böyle ya? 2 dakika konuşsan çözülecek meseleyi. Yok buraya anıt yapayım. Yok onun gözü bunun konsolosluğuna baksın. Konsolosluğu ona vereyim. Geldik işte anıta. Zamanında şu orta kapıdan kraliyet ailesi dışında kimsenin geçmesine izin vermiyorlarmış.
Şu geldiği hale bak. Bütün gelen geçen turist alayı geçiyor şu anda. Ya işte demeyeceksin öyle kraliyetim diye. Ya. Evet, şimdi sizle günün asla işinize yaramayacak faydasız bilgisini paylaşıyorum. Berlin'de birçok pembe bina göreceksiniz. Bu gördüğünüz pembe binalar genellikle kraliyet ailesine ait binalar. Zamanında pembe rengin üretilmesi, bulunması çok zor olduğu için pembe renk tercih edilmiş. Bakınız arkamdaki bina. Ya da bu karşıdaki prensin binası. Yok prensin arkadaşının, yok prensin bilmem neydi. Yok efendim eşin dostun binası. Lan memleketin havası bile hipster ya. Bir yağmur yağıyor, bir güneş açıyor. Bir yağmur yağıyor, bir güneş açıyor. Bir yağmur yağıyor, bir güneş açıyor. Anlamadım ki, ben ne giyeceğimi de bilemedim. Yağmurluk, şemsiye, çanta. Ya çantanın amacı yağmurluk ve şemsiye taşımak. Evet arkadaşlar, bizler için aşırı önemsiz bir yerdeyiz. Bu arkamda görmüş olduğunuz otoparkta Hitler'in sığınağının olduğu yermiş. Yersen. Öyle gelmeyin. Hiçbir şey yok. Yani böyle otopark. Hitler'in sığınağı gerçekten varmış gibi çeken bir abi. Hitler'in sığınağının üzerinden geçen bir araba. Hitler'in sığınağının üzerinde bir şeyler yiyen kuş. Bu da sürekli oha! Hitler burada mı yaşamış? Evi de burada mıymış? Evi sizin burası mı? Görebilir miyiz evinizi? Diye salak saçma sorular sormaya gelen turistler okusun diye buradaki site sakinlerinin yaptırdığı bir tabela. Kesinlikle belediye bir kuruş vermemiş buna. Biz öyle bir şey yok. Biz katiyen katılmıyoruz. Hitler kim ya falan dediği için belediye bir kuruş vermemiş. Site sakinleri sürekli zillerine basılmaktan rahatsız olduğu için buraya evet vallah billah Hitler'in sığınağı buradaymış. Bak aha da buradaymış. Tamam artık lütfen arayıp sormayın, biz başka bir şey bilmiyoruz diye yaptırdığı bir tabela. Yavrum bir de tabelayı çalmasınlar diye kilit takmışlar. Ne kadar tatlı. Evet, bu caddede Kürfürşürdam, Rördam öyle bir şey. Şurada arkada yazıyor. Okuyabilen okusun. Yaptığınızda aynı anda 10 tane sigara mı attık böyle? Neyse, şu camileriyle meşhur. Bir de pahalı mağazalarıyla. Ama merak etmeyin, o pahalı markalara burada almaya paranız yetmiyorsa siz de düşünmüşler. Şurada karşıda Hard Rock Cafe var. Onun önünden shuttle kalkıyor. O shuttle'la outlet'e gidebilirsiniz. Aynı bütün bu mağazaların hepsinin orada outlet'i var. Fakirler için de outlet'imiz mevcuttur arkadaşlar. Ben de bunları outlet'ten aldım zaten. Buradan aldım. Sanmayın, henüz o kadar ünlü olamadık. Bunlar epey yaygın. Metroda da var. Hayır, yapmayacağım. Anan da açmış buraya bir tane reklam panosu. Dışarıdan bakıyorsun, ulan bu ne lan, kilisenin yanına gökdelen mi dikmişler diyorsun böyle. Sonra gidiyorsun, kilisenin yanına kilise dikmişler ama bir değişik. Bir tarafında eski kilise, bir tarafında yeni kilise var. Eski kilisede tasarım çalışmışlar, oturmuş mimar, taşları kırmışlar, deşmişler, öyle döşeme yapmışlar taşlara. Yeni kilise, at betonu geç abi, dikdörtgen beton, ne kadar var, kilise işte, önemli olan içi değil mi? Deyip yapıp geçmişler. Vallahi bu veliler iyi ha, güzel iş vallahi. Eskileri ne canım, böyle uğraşmışlar, tasarım falan yapmışlar, kule yapmışlar. Tepesine biz yetiştireceğiz falan diye. Yeni tasarımcılar diyor ki abi biz moderniz. Çak dikdörtgeni geç, modernizm, modernizm. Abi her şey iyi güzel hoş da bu metro istasyonları çiş kokuyor ya. Yani hani Alper Rende geçen gün video yapmış, Pakistan'da sokağa sıçıyorlar diye. Millet de linç etmiş, sen Pakistan'ın en kötü yerini çekmişsin diye. Ya güzel kardeşim, ben Almanya'nın en güzel yerini çekiyorum, başkentini seçiyorum. Adam metroya işiyor. Yani metroya işeyen adam öteki köşede sıçıyordur da yani hani. Bak hazır metroya gelmişken aklıma ne geldi? Şimdi bu Almanların metroları çok eski. Diyor ki biz 100 sene önce yaptık ama o kadar iyi mühendislik yaptık ki hala çalışıyor mükemmel diye. O kadar eski olunca insan düşünmeden edemiyor. Bu duvar varken, doğu batı ayrımı varken o zaman da vardı bu metrolar. Nasıl yapıyorduk yani? Hani şimdi çünkü metro hattını yıkıp bir daha yapmak çok masraflı bir şey. Duvarı dikmişsin ama doğudan doğuya giderken aradaki batı sınırından geçip tekrar doğuya giden metrolar var. Örneğin doğu tarafından metroya bindiniz. Batıya ait sınırlardaki istasyonlarda kapılar açılmıyor. Ya aslında bir o kadar da korkunç. Kapılar açılmıyor ama metro ile geçerken birkaç saniyeliğine sevdiklerinizi görme ihtimaliniz var. Ya da çok uzun önceden tanıdığınız birisini anlık olarak bir görme ihtimaliniz var. Ama asla inemiyorsunuz ve dokunamıyorsunuz. Peki metroya geçerken burada metroyu durdurup inip kaçmaya çalışanlar olmuş mu? Olmuş. Hepsi ölmüş. Merdivenle kaçmayı deneyen olmuş. Uzun sırıkla atlama yapar gibi. Hatta karşı tarafa kadar da geçmiş. Tabi sadece arkasında bir 10 tane kurşunla. Çok uzun gidememiş karşı tarafa geçtikten sonra. Parlamento binasındaki bir tane adam karşı tarafa hat çekmiş. Hat çekmiş. Nasıl anlatayım? Zipline çekmiş karşı tarafa. O zaman şimdi parlamento binası burası, tamam mı yani? Hani bütün belediye, hatta belediye ofislerinin olduğu bina.
Askerler de demiş ki herhalde bizim ajanlar falan sızıyor oraya diyerekten bu zipline'a bir şey yapmamışlar. Kaçmış. Gözlerinin önünde uçarak kaçmış. Şükür çıkabildik sidik kokulu metrodan ya. Vallahi midem kalktı ha. Lağım karışımı bir şey kokuyor ya zaten metro. Çok önemli bir bilgi veriyorum. Şu arkamdaki kuleyi görüyorsunuz mu? Tepesi gözüküyor bak şurada. Onun olduğu yer Alexanderplatz. Kalite yerlerde, restoranlarda bir şey yok. Turist kazıklamacı hepsi. Gelmiyorsunuz yani hani buraya. Uniqlo, MediaMarkt falan gidecekseniz AVM falan var. Gidin oradan alacağınızı alın. Çıkın. Koşarak uzaklaşın. Yani ne o TV kulesine çıkmanıza gerek var. Ne sokaklarda gezmenize gerek var. Merak eden için herkes çok övdü. Çok iyi kazıklıyorlar dediler. Yani hani vallahi merak ettim yani. O kadar iyi kazıklıyorlarmış ki yani hani kime sorsam abi çok iyi kazıklıyorlar. Mutlaka gitme dediler yani hani. Hiç vakit kaybetmiyorsunuz Alexanderplatz'ta. Sonra bana teşekkür ediyorsunuz. Neredeydi lan benim bisiklet? Ha şurada. Bak bakalım yine ne buldum. Boru. Bu sefer mavi. Schuloplatz. Caddenin adı da yazmıyor ki. Bir caddenin üstündeyiz. İşte bu başındaki gate olan yoldayız. Unterden Linden'miş galiba. Güzel bir yol. Mutlaka yürüyün. Abi adamlarda en sevdiğim şeylerden birisi şehir içleri yeşillik. Bir sıra ağaç, bir sıra bisiklet yolu. Sonra geniş bir kaldırım. Ortaya da araba yolu. Bizim ülkede zaten bu kadar geniş yol yok da. Olanların da ağaçlarını kesiyoruz. Dikmiyoruz. Yeşil bir şey koymuyoruz. Bak ne kadar güzel duruyor burada bak. Hani binaların güzelliğini falan ettim. Yerlerin temizliği falan filan. Boş verdim. Her yer o kadar temiz değil. İnsanlar her yerde aynı güzellikte değil ama her yola yeşilliğini dikiyor. Böyle ferah ferah yürüyorsun ki şehirden çıktığın zaman çok daha yeşil bu arada. Bu hani az yeşil olan kısmı. Keşke biz de yapsak ya yeni yerlerde. Yani yeni yerleşim yerinde çok zor olmasa gerek sanki diye düşünüyorum. Komple ıhlamur ağaçlarıyla dolu bir sokak. Sonbahar gelince buranın mıntıka temizliğini hayal bile edemiyorum açıkçası. Sabahlara kadar süpürdür. Üh. Şimdi Berlin'e öldürülen Yahudiler için yapılan anıtın içine geldik. O kadar dar ki şu an şemsiyeyle gezemiyorum burada hava yağmur yağmasına rağmen. O yüzden şemsiyeyi kapatıp yola devam edeceğim. Ya burayı yaparken mimar farklı bir kafada yapmış. Burayı neden böyle yaptın, nasıl, niçin yani hani niye böyle onu sizin kendi yaratıcılığınıza bırakıyorum diye ucunu açık bırakmış. Resmi bir açıklaması yok. Buranın tasarımı neden böyle. Birkaç tane teori var. Küçük olan mezarların çocukları büyüye gittikçe daha büyük insanları sembolize ettiğini anlattığını düşünenler var. Ortalara doğru gittiğiniz zaman bir dalgalı yapısı var. Bu da işte zamanın aktığını ve herkes için farklı aktığını, farklı zamanlarda farklı şeylerin yaşandığını düşündürebiliyor. Her yer kör nokta. Bir anda karşınıza birisi çıkabiliyor. Bir anda ansızın ölümün gelebileceğini ya da hiç beklemediğiniz bir anda şartların çok değişebileceğini hissettiriyor. Ortalara doğru gittiğiniz zaman, derinleştiğiniz zaman gerçekten etraftaki sesleri duymamaya, ışık almamaya, daha böyle hava sıcakken soğuk bir hava estirmeye başlıyor. O yalnızlığı, o tek başınalığı, o savaş zamanında başına gelecekleri bilmek ve sizde yarattığı korkuyu sembolize ettiği düşünülüyor. Şöyle düşünceler de var. Toplama kampındaki o işte askeri düzen, insanların sıraya dizilmesi, o sıra halinde katledilmesi, onu da anlattığını düşünenler var. Kısa da olsa bir tur yapmanızı, girmenizi isterim çünkü herkeste farklı bir izlenim ve duygu bırakıyor. Hiç hoş bir anısı yok ama bunlar yaşandı ve hani bunları bilmek, hani saygı göstermek için ben gelmeniz gerektiğini düşünüyorum. Çok farklı bir yer. Zaten genel olarak Almanya'daki, Berlin'deki anıtlara baktığım zaman hep bir düşünülmüş üzerinde bir sanatı, bir işte bir dokunuş, bir ufak nokta, nüans bir şeyler koymuşlar. Burası da öyle bir yer olmuş gerçekten. Zaten çok yakın tarihte yapılmış. Vallahi giderken bile korkuyorum şu anda. Yandan birisi çıkacak, çarpacağım. Berlin'le ilgili ilginç bir bilgi size. Özellikle bu savaş zamanında Berlin'in %80'i yerli bir olmuş. Ama baktığınız zaman bazı böyle özel kiliseler, yüksek binalar, böyle çok ihtişamlı şeyler görüyorsunuz. Sonra diyebilirsiniz yukarıdan yani hani kabak gibi gözüküyor bunlar. Nasıl vurmamış olabilirler yani? Nasıl bomba denk gelmemiş, tutturamamış olabilirler? Aslında tam da mesele bu. Yukarıdan kabak gibi gözüktüğü için o zaman da tabii GPS falan yok. Uçakla uçarken bombayı atacak olan pilotlar bu yüksek binaları hedef belirlemede kullanıyorlarmış. Çünkü ellerinde bir tane kağıt parçası, altlarında da şehir var. Bütün şehir Charlie'nin çikolata fabrikasına benzemiş ya. Bir tane de pembe buldum.
Sokağa mutlaka gelin derim. Özellikle hem tarihi için hem de etraftaki çok güzel sanatlar için. Bu etrafta gördüğünüz grafitilerin hepsi muhtemelen önümüzdeki ay değişecek. Çünkü burası hani yaşayan bir yer. Sürekli yeni grafitiler yapılıyor. Tabii şu arkamdaki yeşil olan hariç. Çünkü onun çok özel bir hikayesi var. Savaş zamanında Yahudileri, özellikle de görme engelli Yahudilere gizleyip burada iş verip koruyormuş. Savaşın sonuna kadar bu evdeki gizli odada yaşayıp hayatta kalmayı başaran Yahudiler var. Hatta bir tanesi çok yakın zamanda vefat etmiş ve yani 2 sene önceye kadar kendisinden dinleyebiliyormuşsunuz. Savaşta burada nasıl hayatta kaldığını, ne şartlarda yaşadığını. Evet, Dom'a geldik şehri yukarıdan görmek için ama randevuyla giriliyormuş. Girişi ücretsiz ama rezervasyon yaptırmak için bir gişe var. Aynı güne bulamayabiliyorsunuz. Ben akşam 8'e falan ancak bulabildim. Kesin gelin buraya gelirseniz. Valla belediye çalışmış ya. Çok güzel bir tur yapmışlar. Dinleye dinleye iniyor. Hatta ilk geleceğiniz yerlerden biri olsun. Hem randevuyu kolay alırsınız. Tarihi bulursunuz, saat seçersiniz. Bütün şehri özetliyor. Orada ne var, burada ne var. Fırsatınız varsa gün batımında da çok güzel, şahane bir manzarası oluyor. Gün batımını da tavsiye ederim. Başka yerler de var gün batımı izleyebileceğiniz ama burası da Allah favori mekanlarımdan birisi oldu. Keşke daha önce gelseymişim. Ben biraz son güne bıraktım. Abim dur dedi, durdum. Bir şeyler anlatıyor. Bak buranın çatısını da full güneş paneliyle kaplamışlar. Onunla ilgili de bir şey söyleyeyim. Geçen gün haberlerdeydi zaten. Almanya bazı mevsimlerde o kadar çok güneş alıyor ki enerji fazlası oluyor. Normalde elektriği almak için hani para ödersiniz ya. Bazen elektrik şirketleri para vermek zorunda kalıyor. Çünkü ürettiğiniz bir enerjiyi normal şu anki sistemlerde depolama şansınız yok. Öyle bir batarya sistemleri kurulmuyor o kadar şehirlere. O yüzden ürettiğiniz enerjiyi bir yerde harcamak zorunda olduğunuz için bazen enerji fiyatları negatif olabiliyor. Bu cam yapmanın şeffaflığı da demokratik sistemlerinin şeffaflığını ifade ediyormuş. Çok güzel ha, hiç guided tur almamıştım. İlerledikçe bir de dur yapıyor. Dur bak sağında ne var falan yapıyor. Çok iyi ya. Vallahi müzeye uygulanan şu teknolojiler beni hep benden alıyor. Bir etkiliyor bilmiyorum. Ya çok beğendim ya şehri. Çok güzel gerçekten. Bence mutlaka gelin yani halen. Berlin alternatifliğin, farklı kültürlerin birleşmesinin bir yeri. Bence ülke olarak çok güzel örnek de alabiliriz. Biz de aşırı farklı kültürlerden gelen insanları sürekli topladığımız için bunları bir şekilde bir arada yaşamayı Berlin'de öğrenmişler. Bak Almanya demiyorum, Berlin'de öğrenmişler ve ya bence çok örnek alacak şey var. Eğer fazla vaktiniz varsa Futurum'a gelebilirsiniz. Özellikle çocuklu aileler bence bayağı eğlenir. İçeride interaktif bir sürü yeni teknoloji anlatılıyor. Geleceğin teknolojileri, işte 3 boyutlu baskıydı, sürdürülebilirdi, mobilite, ekosistemde falan. Ya, kurumsalda otomotivde çalışmak isteyenler varsa içeriden birkaç bir şey ezberlesinler. Mobility, akıllı arabalar, otonom sürüş, hidrojen gücüyle çalışan arabalar falan birkaç bir şey ezberlesinler, mülakatlarda satarlar. Tipine göre hangi partiye oy vereceğini gösteren AI geliştirmişler. Oğlum bu etik değil. Hiç etik değil. Onun dışında dediğim gibi fazla vaktiniz varsa uğrayabilirsiniz. İlginç şeyler var ama biraz daha böyle basit seviyede anlatılmış. İlginiz varsa böyle sürdürülebilirlikle ilgili ya da yeni teknolojilerle ilgili bence güzel, gezilebilir. Bak en güzel yanında müze bedava. Vaktiniz varsa beleş gelin, gezin. 20 euro verdiğim bedava tur rehberime dedim ki bu ne? Bu ne hal? Bu ne kepazelik? Bu borular neymiş biliyor musun? Berlin'in altı aslında full çamurmuş. Ev yapılmaması gereken bir zemin. O yüzden her yapılan yeni binada ya da restore edilen binada altı temeli sağlam olsun diye zeminindeki suyu çekip aşağıdaki nehre boşaltıyorlar. Bunu da şova dökmüşler, tamam mı? Özellikle şehir merkezinde yapılan bütün inşaatlardan neredeyse bu borulardan çıkıyor. Bir şey daha dikkatimi çekmişti. Bunlar farklı renkte. O da farklı şirketler farklı renkte borular kullanıyormuş ki hangi borunun kime ait olduğu anlaşılsın diye. Aslında çok mantıklı ama çok çirkin. Yani buna başka bir çözüm bulamadınız mı? Buradan bütün belediye yetkililerine sesleniyorum arkadaşlar. Yani bu çok çirkin, şehrin çevresini bozuyor. Yani hani olmaz. Adamlar inşaatı o kadar uzun sürede bitiriyorlar ki evin altındaki suyu çekmek için yaptıkları boruya reklam almışlar ya. Reklamı geçtim. Adam trafik tabelası koymuş ya. Sen her şeye isyan çıkarıyorsun. Her şeye yürüyüş yapıyorsun. Bunu benimsemişsin yani. Bu belediyenin çalışmaması bu. Bizim belediyeler böyle değil lütfen. Evet, geldiğimiz gibi gidiyoruz. Olimpiyat Stadyumu'nun oradaki S-Bahn'a geldik. Kusura bakmayın, belki gelirken her şeyi çekememiş olabilirim. Her düşündüğümü aktaramamış olabilirim. Bizim de ilk vlog tecrübemiz. Umarım sizin için de güzel bir tur olmuştur. Devamının gelmesini istiyorsanız tek yapmanız gereken videoyu beğenip yorum atıp
takip etmek. Kim bilir belki bir gün başka bir ülkede de karşılaşırız. Hepiniz hoşça kalın. Sizi çok seviyorum. Hadi iyi günler, iyi işler, kolay gelsin, bol şans, dikkatli kullanın.